Bir YouTube videosu hazırlamak için ortalama kaç saat harcıyorsun? Araştırmalar gösteriyor ki bir içerik üreticisi ortalama bir video için yaklaşık 8 ile 12 saat arasında bir zaman harcıyor. Konu araştırması, metin yazılımı, görsel hazırlama, onların hepsini düzenleme derken günler geçiyor. Peki ya bu süreyi tam 1 saate indirmenin çözümü var desem, hem de kalitenden hiç ödün vermeden. Bu videoda sana yapay zeka araçlarını kullanarak nasıl çok daha hızlı ve verimli video yapabileceğini göstereceğim. Konu bulmaktan metin yazmaya, kapak fotoğrafından açıklama yazmaya kadar her şeyi tek tek söyleyeceğim. Hepsini de hangi yapay zekayı kullanabileceğini söyleyeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlersen artık bir video için saatlerini harcamaya gerek kalmayacak. Şimdi hazırsanız başlayalım. Birinci adım: konu bulma ve araştırma. Bir video hazırlamanın belki de en zor kısmı konu bulmaktır. Hangi konu izlenecek, hangi konu izlenmeyecek, hangisi tutacak vesaire. Bu soruyu cevaplamak için benim gibi sürekli saatlerini harcayan içerik üreticileri var. Ama yapay zeka bu süreci minimum süreye indiriyor. Konu bulurken kullanabileceğin yapay zeka araçları, siteleri şunlar. Birincisi Perplexity. İnterneti canlı bir şekilde tarayıp kaynak göstererek en güncel YouTube trendlerini sunar. İkincisi Answer the Public. İnsanların Google'da ve YouTube'da konuyla ilgili en çok hangi sorularını sorduğunu gösteren bir yapay zeka. Üçüncüsü vidIQ. Bu vidIQ ile ilgili apayrı bir içerik sunmak istiyorum size ilerleyen süreçlerde. Bu kanalın verilerine bakarak hangi konunun viral olma potansiyelini gösteren bir site. Bir yapay zeka. Dördüncüsü Google Trends. Beşincisi de ChatPFD. Beşincisi ChatPDF. Bu da rakip videoların transkriptini veya uzun makaleleri yükleyip hızlıca özel fikirler çıkartmanı sağlar. Örneğin mesela diyelim ki Gemini'ye girdin, Cloud'a girdin, tamam mı? Mesela benim nişimle ilgili şöyle bir şey yazabilirsiniz. Benim kanalım YouTube hakkında eğitim veriyor. Hedef kitlem yeni başlayan içerik üreticileri. Son bir ayda trend olan veya yüksek arama hacmine sahip konuları öner diyebilirsiniz. Burada yapay zeka hangisine sorarsanız sorun size yüzlerce fikir söyleyecek. Ama burada kritik bir nokta var. Yapay zekanın verdiği her öneriyi kabul etmeyeceksiniz. Bu önerileri bir başlangıç çizgisi olarak kullanın. Ve daha sonra bunları kendi araştırmanızla birleştirin. Mesela YouTube arama çubuğuna konunuzu yazabilirsiniz. Başını yazayıp tamamlanma cümlelerine bakabilirsiniz. Rakip videoların izlenme sürelerini, videolarını kontrol edebilirsiniz. Yani konu gerçekten aranıyor mu gibi. Mesela kendi işimden örnek verirsek yapay zeka videoları çok aratılıyor. Siz de insanlar bu konuyu merak ediyor mu diye bakacaksınız. Bir diğer güçlü yöntem de yapay zekadan rakip analizi istemek. Nişindeki popüler kanalların son videolarını analiz etmesini iste. Hangi konular daha çok izleniyor, hangi başlıklar daha çok tıklanıyor gibi. Bu bilgiler sana kendi içeriğin için bir fikir verebilir. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. İkinci adım metin yazmak. Konu belirlendikten sonra sıra metin yazmaya geliyor. Bunu geçen hafta size çok güzel bir şekilde anlattım. Bu aşama çoğu içerik üreticisinin yaptığı, zorlandığı en büyük kısımlarından bir tanesi. Boş sayfaya bakmak, nereden başlayacağını bilmemek, cümleleri kurmakta zorlanıyor musun? O zaman size vereceğim yapay zekalar işinizi çok kolaylaştıracak. Ama şunu söyleyeyim. Önceki videomda da anlattığım gibi yapay zekadan direkt video metni yazmak büyük bir aptallıktır. Yani çok büyük bir ihtimalle çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaksın, onu söyleyeyim. Çünkü onların ürettiği metinler, senaryolar genelde çok robotik ve duygusuz oluyor. İzleyici bunu fark eder ve videodan hemen çıkar kardeşim. Bunun yerine ne yapacağız? Yapay zekayı bir ortak gibi, bir düşünce ortağı gibi düşüneceğiz. İlk olarak yapay zekadan bir iskelet oluşturmasını isteyelim. Ana başlıklar, alt başlıklar, videoya nasıl başlanacağı, her bölümde nelerden bahsedileceği gibi. Bu bize bir yol haritası verecek. Mesela giriş bölümü için bir kanca yazmasını isteyebilirsiniz. Dikkat çekici bir istatistik öner diyebilirsiniz. Ne bileyim bu konuyla ilgili yaygın bir yanlış falan söyle diyebilirsiniz. O şekilde bir kanca yazdırabilirsiniz. Yapay zekanın verdiği fikirleri alacaksınız ve kendi dilinizle yazacaksınız. Senin kanalının bir tarzı var. Bir üslup şekli var. İzleyiciler seni seviyorsa sen olduğun için seviyor kardeşim. Bu yüzden yapay zekanın çıktısını öyle birebir kullanmak yok. Bu arada bir metin yazarken doğru metin nasıl yazılır? Bu çok önemli bir konu. Ona yeterli bağlamlar vermemiz lazım. Çünkü yapay zekaya bana bir metin yaz dersen o direkt bir metin yazacak düz. Ama sen buna gidip de
işte kanalın tarzını, hedef kitleni, ne bileyim videonun amacını falan açık bir şekilde, uzun bir şekilde belirteceksin. Ne kadar detay verirsen o kadar iyi çıktı alırsın. Şimdi gelelim en güzel metin yazan yapay zekalara. Benim de en çok kullandığım Claude. En insansı ve yaratıcı metinler yazan yapay zeka. İkincisi Gemini. Bu da Google'la entegre çalışıyor bildiğiniz gibi ve güncel bilgilere dayalı bir video taslağı oluşturabilir sizin için. Tabii ki ChatGPT herkesin bildiği ve bunun dışında iki tane daha farklı yapay zeka var. Birincisi Jasper. Bu da böyle pazarlama odaklı bir araç. Yanlış hatırlamıyorsam $59-60 civarında aylık ama özellikle dikkat çekici giriş cümlelerini falan mükemmel yazıyor. Beşincisi de Copy AI. Bunu da deneyebilirsiniz. Çok tavsiye etmiyorum ama videonun akışını bozmadan marka dilinize uygun bölümler oluşturmanızı sağlayabilir. Üçüncü adım kapak fotoğrafı ve başlıklar. Benim en sevdiğim konu. Şimdi burada size tabii ki yapay zekalar vereceğim ama tavsiye edeceğim başka bir durum daha olacak. Kapak fotoğrafı ve başlık videonuzu doğrudan etkileyen bir durum. Harika bir içerik hazırlamış olabilirsin kardeşim. Ama kapak fotoğrafı ve başlığın kötüyse o video izlenmeyecektir. Ama yapay zekalar sana bu konuda yardımcı olabilir. Özellikle başlıklar için yapay zekadan birden fazla seçenek isteyeceğiz. Mesela diyeceğiz ki 10 tane başlık önerisi ver ve her birinin neden etkili olabileceğini açıkla diyeceğiz. Gelenleri inceleyeceğiz ve en dikkatli olan 3 tane başlığı seçeceğiz. Bu da A/B testi yapmamız için tabii ki. Merak uyandıran, değer vaat eden, işte somut bir fayda belirten başlıklar her zaman tıklanır. Aynı şekilde kapak fotoğrafı için de benzer bir yaklaşım izleyeceğiz. Mesela yapay zekadan kapak fotoğrafı önerileri iste. Daha doğrusu konseptler iste. İşte hangi renkler kullanılmalı, hangi kelimeler yazılmalı, işte yüzünüzü kullanıyorsanız nasıl bir yüz ifadesi belirmeli falan. Şunu da söyleyeyim, kapak fotoğrafında kullanacağın kelimeleri aşırı dikkatli seçmelisin. Bir veya iki kelime yeterli. Çok fazla yazı olursa kapağı çok karmaşık gösterir ve insanların o seçeceği 50 video arasından sizin videonuz o kadar öne çıkmaz. Çünkü göz yorgunluğu, göz tembelliği diye bir şey var. Büyük, kalın, basit yazılı her zaman daha etkilidir. Şimdi size 5 tane kapak fotoğrafı yapmanız için yapay zeka vereceğim. En sonunda da çok güzel bir şey söyleyeceğim. Neyse, birincisi Leonardo. Ücretsiz ve çok kaliteli kapak fotoğrafları yapar. İkincisi Midjourney. Bu da sanatsal ve gerçekçi fotoğrafları çok iyi yapıyor. Dördüncüsü Canva'nın yapay zekası. Burada da şöyle bir olay var. Oraya kapak fotoğrafı istiyorum gibi bir cümle yazdığınız zaman size uygun kapak fotoğrafları verecek. Ya da hazır şablonlar var. O şablonların işte rengini değiştireceksin. Kendi yüzünü koyacaksın. Kelimeleri değiştireceksin vesaire. Onu da kullanabilirsin. Dördüncüsü Adobe Firefly. Bunda arka planı değiştirmek için falan çok iyi kullanılıyor. Diğeri de beşincide thumbnail check. Bunu şöyle kullanacaksınız. Hazırladığınız kapak fotoğrafını atacaksınız, yükleyeceksiniz oraya. Ki aynısı vidIQ'da da var. YouTube'un ana sayfasında nasıl gözükeceğini söylüyor. Yani bunun için ayrı para vermenize gerek yok. Mesela vidIQ yeterli. Ama benim size şöyle bir önerim var. Şimdi Google AI Studio'ya giriyorsunuz, tamam mı? Ben mesela orada bir uygulama yaptım. Kapak fotoğrafları tasarlamak için. Şimdi benim yaptığım uygulamada ben başlığı yazıyorum, fotoğrafımı yüklüyorum. O bana o başlığa uygun kapak fotoğrafı yapıyor. Girin kanalıma bakın abi. Yaptıklarımın hepsini öyle yaptım. Beğenmediğim kelime olursa değiştirme seçeneği ekledim. Bunların hepsini kendim yaptım. Çok basit. Size de yapılışını gösterebilirim. İsteyen olursa bana özelden falan yazabilir. Mail atabilir özellikle. Burası önemli. Bu arada Google AI Studio'ya her şeyi yaptırabilirsiniz. Başlık, kapak fotoğrafı, açıklama falan. Bunları da yapabilirsiniz. Hani kendiniz detaylı bir prompt hazırlayıp bunun nasıl yapıldığını göstereyim size ya. Şimdi abi Google AI Studio'ya giriyorsun, tamam mı? Orada bir uygulama oluşturuyorsun kendine. Diyorsun ki ben işte YouTube'da bir içerik üreticisiyim. İşte şu konu hakkında içerikler üretiyorum. Kapak fotoğrafı yapmak istiyorum. İşte kendi fotoğrafımı yükleyeceğim. Başlığımı yazacağım. Sen bana uygun kapak fotoğrafı çıkartacaksın. Ama kapak fotoğrafını hazırlarken işte benim konumla alakalı en çok tıklanan kapak fotoğraflarını analiz et. En çok kullanılan renkleri analiz et. Çünkü bakın kapak fotoğrafı aslında insanın psikolojisini etkileyen bir durumdur. Yani izleyicinin psikolojisini doğrudan etkileyen renkler ve kelimeler kullanmalısınız. Bunu yaptığınız zaman size harika bir uygulama yapacak. Neyse biz devam edelim. Dördüncü adım açıklamalar ve etiketler. Eskiden çok daha önemli olmasına rağmen şu an YouTube kendi yaptığı yapay zekası ile videoların içeriğini tespit edebiliyor. Ama yine de video açıklaması YouTube için hala çok önemli bir sinyal. Şimdi siz açıklamasına falan etiketine hiçbir şey yazmazsanız YouTube doğru kitleyi bulmak için uğraşacak. Hatta belki de göstermeyecektir videonuzu. O yüzden algoritma için, YouTube algoritması için açıklamalar ve etiketler çok önemli. Anahtar kelimeleri doğal bir şekilde içeren, izleyiciyi yönlendiren ve ek kaynaklar sunan uzun bir açıklama videonun
keşfedilmesinde önemli bir rol oynar. Tabii ki yapay zekalar da bu konuda size çok kolaylıklar sağlayabilir. Gidiyoruz yapay zekaya, tamam, videomuzun konusunu anlatıyoruz. Ve diyoruz ki YouTube için, YouTube SEO için uyumlu, YouTube için optimize edilmiş bir açıklama istiyoruz ondan. Özellikle ilk iki cümlenin çok önemli olduğunu belirtmelisiniz. Çünkü arama sonuçlarında görünen kısım burası. Aynı şekilde etiketler için de yapay zekadan yardım alabiliriz. Bir videonun konusuyla ilgili YouTube aramalarda çıkacak geniş etiketlerden dar etiketlere doğru bir liste oluşturmasını isteyin. Mesela yapay zeka gibi geniş etiketlerden başlayıp yapay zeka ile video hazırlama gibi dar etiketlere doğru. Şimdi videonuzu üst sıralara çıkacak yapay zekalardan bahsedeceğim bu etiketler için. Anahtar kelimesi araştırması ve etiketler için çok güzel bir yapay zeka. İkincisi, YouTube arama çubuğundaki otomatik tamamlamaları, oradaki verileri kullanarak etiket üreten bir yapay zeka. Üçüncüsü, SEO uyumlu uzun metinleri saniyeler içerisinde yazan bir yapay zeka. Dördüncüsünde sadece video başlığını girerek en popüler etiketleri kopyalayan yapay zeka. Bir de şu yapay zeka var. Bu da farklı dillerde ve tonlarda açıklama metni yazar. Yapay zekalı bir araçtır arkadaşlar ve her uygulama gibi yapay zekayı nasıl kullandığınız önemli. Bu araçlar seni daha hızlı yapabilir ama daha iyi yapmak senin elinde. Yapay zekanın çıktılarını sorgulamadan kabul etmeyin. Her zaman kendi dokunuşunuzu ekleyin ve içeriğinin sana ait olduğundan emin olmalısın. Şimdi düzenleme araçlarında da birincisi tabii ki CapCut var. Bu dünyanın en basit, en kullanışlı video editleme programı. Onun yanı sıra faydanız olacak Eleven Labs var. Bu da herkesin bildiği farklı seslerden oluşan bir seslendirme yapay zekası. Adobe Podcast var. Bu da kötü mikrofonla kaydedilen sesleri profesyonel bir şekilde düzenliyor. Bir de InVideo AI var. Bu da yazdığın senaryoyu işte otomatik olarak videolaştırıyor. Ama tabii ki bunların hepsinde özgünlüğünüzü katmanız şart. Oh, biraz uzun bir video oldu gibi. Neyse, bu videoda yapay zeka araçlarını kullanarak YouTube'da video hazırlama sürecinizi nasıl hızlandırabileceğinizi gösterdim. Konu araştırmasından metin yazımına, kapak fotoğrafından tutun da video açıklamasına kadar bu araçlar size yardımcı olabilir. Ve bunların hiçbirisi reklam değildir. Hiçbirinden para almıyorum. Ama sizin o saatler süren harcamanızı, emeğinizi minimuma indirmek için ben bu videoyu yapıyorum. Sadece beğenmeniz için. Bir de size bonus bir bilgi vereyim. Yapay zeka araçlarını kullanırken tutarlılık çok önemli. Her seferinde sıfırdan başlamak yerine kendi şablonunuzu oluşturun. Yapay zekaya verdiğiniz istemleri, o istekleri bir kaydedin bir yere ve her seferinde o taslağı kullanın. Bu size hem zaman kazandırır hem de içeriklerinizde bir tutarlılık yaratır. Mesela Cloud'da, işte ChatGPT'de falan filan projeler var. Proje oluşturacaksınız. Nasıl proje oluşturabileceğinizi de öğrenmek isterseniz her zaman yardımcı olurum. Onun videosunu da çekeriz. Yeter ki bu videoya beğeniler yağsın kardeşim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni videoları çünkü kaçırmak istemezsiniz. Neden isteyesiniz ki? Bir sonraki hafta görüşmek üzere.